Ben Neslihan Kurt, işaret dil çevirmeniyim. Ben Ayça Aybüke Kurt, anne mesleği olan işaret dil tercümanlığı yapıyorum. Aslında ben hiç bu mesleği düşünmüyordum çocukluğumdan beri. Fakat bir dönem küçük bir sıkıntı yaşadık ailemle ilgili ve sonra şunu söyledim. Yani benim annem babam böyleyken birçok işitme engelli birey var. Biz onlar için ne yapabiliriz? Ve o sıra Türkiye'de böyle bir meslek yoktu. Daha 17 yaşındaydım ben. Uzun bir süre aslında gönüllü. Hani gönüllü derken işte annemin arkadaşı, babamın arkadaşı, küçük derken bir baktım dedim evet artık bu meslek olmalı. Ve bu işaret dili, çevirmenliği artık tavan yapmalı. Çünkü işitme engellilerin buna çok ihtiyacı var dedim. Önce amatör, şimdi profesyonel olarak bu işi devam ettiriyorum. Bizde bu iş, bu meslek istemeden üstüne konulan bir şey. Biz zaten kendimizi bildiğimiz bileli evdeki sağır bireylerin tercümanı oluyoruz. Ama ilk başta istediğim bir şey değildi. Sonradan ailenin bana kazandırdığı bir rol oldu aslında. Bize yansıyan noktaları, yani negatif noktaları var mıydı? Tabii ki vardı. Herkeste olduğu gibi. Mesela gün geliyordu babamla karakola gittiğimi hatırlıyorum. Gün geliyordu annemin sağlıkla ilgili sorunlarını öğrenmek zorunda olduğum anlar geldi. Bunları çok küçük yaşta yaşamak çok zor. Bizim sağır toplumumuzun en büyük yaşadığı sıkıntı iletişim. Bir sağırın topluma karışması bu yönden çok sıkıntı oluyor. Suçsuzken suçlu duruma düşen sağırlar var. Hastalığı yokken ameliyata girmek zorunda kalan sağırlarımız var. Aslında iletişim bizim ön plana çıkan en büyük sıkıntımız. İşiten insanlar oturup muhabbet ederken bile birbirimizi yanlış anlayabiliyoruz. Hiç alakası yokken, durup dururken sen öyle dedin, hayır ben öyle demek istemedim derken bile onların ses yok, duyma yok. Bütün dili elleri ve bizim onu anlamamamız çok büyük bir sıkıntı. Şey gibi düşünün, bir de Amerika'dan bir misafiriniz geldi. İngilizce bilmiyorsunuz. Onu nasıl gezdirebilirsiniz, onu nasıl anlatabilirsiniz, istediğini nasıl anlayabilirsiniz? Aslında hepsi birbiriyle entegreli. Onun için sorun olarak gördüğümüz en büyük şey iletişim. Bir de şöyle bir sıkıntı var bizim tercümanlarımızın arasında. Sonradan öğrenen ve kodalar diye. Mesela sonradan öğrenenler kodaları diyor ki sen kodasın beni ezersin. Kodalarda sonradan öğrenenleri diyor ki sen sonradan öğrendin seni eziyorum. Biz aslında buna karşıyız. Bu arada koda annesi babası sağır çocuklar demek. Çok yetersiziz. Aşırı yetersiziz. Mesleki etik açısından da sayı açısından da. Ve mesleğe uygun gerçek tercümanlar olsun istiyoruz. Onun için çok yetersiz kaldık. 30 yıldır bunu hala ben çok iyi bir çevirmen değilim diye biliyorsam, öğreneceğim çok şey var diye biliyorsam o 200 saatlik eğitim alan arkadaşlarımız da buna dikkat etmeli. Akademik bir eğitim almalıyız, buna ben de dahilim. Ama maalesef şu an ülkemizde böyle bir bölüm yok. Şu an duyduğumuz kadarıyla adım adım geliyor ama inşallah olur yakın zamanda. Türk işaret dili diğer dünyadaki işaret dillerine göre daha eski ve daha güzel, daha zengin, daha farklı nüansları olan bir dil. Abdülhamit döneminde bile bir sağır okulu varmış ve sağırları eğitilirmiş. Orada aslında bizim dilin kökenleri atılıyor. Ve bu çok önemli bir şey. Bunu kaybetmemek gerekir. Bu yüzden Türk İşaret Dili Bayramı'nın her yıl kutlanması gerektiğini, farkındalığının daha çok artması gerektiğini düşünüyorum. Mardin ilinde, Mardin'de yaşayan işitme engeller, sağır bireyler kendilerine özgü bir dil yaratmışlar. Ve o dil kayboldu şu an. Ve bu aynı şeyi biz Türk İşaret Dili'nde kaybolmasını istemiyoruz. Dil kültürü getirir, kültür dili getirir. Bizimle yaşadıkları için biz de onları anlamalıyız ve onların ihtiyaçlarına destek olmamız gerekiyor. O yüzden bence Türk İşaret Dili Bayramı çok önemli bir nokta. Hayallerimden biri gazetecilikle, habercilikle tamamen işaret dilini birleştirebilmek. Sadece Türk İşaret Diliyle sınırlı kalmak istemiyorum. Uluslararası işaret dili öğrenmek istiyorum. Bunun gerçek bir meslek olduğunu görmek gelecekte. Gidebildiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Evet, yetiştiriyorum. Yetiştirdiğimin yanı sıra kendim de çevirmenliğe devam ediyorum. Nasıl Aybüke 2 yıldan beri Fox'ta İsmail Küçükkaya ile birlikte çalışıyorsa, ben de Fox'ta akşam haberlerinde hem Selçuk Tepeli hem de Gülbin Tosuman'ınla çalışıyorum. Tabii ki benim de hayallerim var. Dünyada belki de Türkiye'de henüz o tarafa gitmemiş, Birleşmiş Milletler'de toplantılarında çeviri yapmamış insanlarda, Türk çevirmenler var. Belki onlardan biri olma şansım olabilir. Tabii bu biraz zor ama olsun. Hayal önemli, hedef önemli. İnşallah ben de yaparım diye düşünüyorum. Çevirmen olmak isteyen arkadaşlara elimden geldiğince destek vermeye devam edeceğim. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Güzel bir noktaya gelecek ya Türkiye'de işaret dili çevirmenliği diye düşünüyorum.